Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfaklarımızın en özel lezzetlerinden biri olan aşureyi birlikte yapacağız. Bereketi ve paylaşmayı simgeleyen bu güzel tatlıyı tüm püf noktalarıyla hazırlayalım. Hadi başlayalım. Akşamdan ben bir su bardağı kadar fasulyemi ıslattım arkadaşlar. Sabaha kadar suda beklettim. Bir su bardağı da yine nohutum var. Onu da akşamdan ıslattım. 1,5 kilogram kadar da aşurelik buğdayımı, onu da büyük bir tencereme koyarak ıslattım. Sabaha kadar beklettim arkadaşlar. Fasulye ve nohutumuzu güzelce yıkadıktan sonra üzerine su koyarak ocağımın üzerine alıyorum. Tamamen yumuşayıncaya kadar ikisini de haşlayacağım. Aşure yapacağım büyük bir tencere aldım arkadaşlar. 6 litre kadar da sıcak suyumu ekledim. Kaynamaya bıraktım tamamen. Kaynayan suyumuza buğdayımı boşaltıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yıkadım, süzdüm. Şimdi boşaltıyorum içine. Şöyle bir kepçemle karıştırarak buğdayları pişmeye bırakıyorum. Yavaş yavaş arada karıştıracağım arkadaşlar. Aşuremde aroma vermesi için arkadaşlar ben bir adet limonun kabuklarını böyle küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi. Bir adet de portakalı aynı şekilde kabuklarını ufak ufak doğradım. Şimdi bunları birleştiriyorum. Daha sonra ocağımın üzerine alacağım. Şöyle 2-3 dakika kadar kaynatacağım acı suyunun çıkması için. Buğdayım aşağı yukarı 50 dakikadır kaynıyor. Ara ara karıştırıyorum bu şekilde. Şöyle de bir bakarsanız parçalanmaya başladı. Fakat suyunda da bayağı bir azalma oldu. Şimdi ben buna yine 1,5 litre kadar sıcak suyu ekliyorum. Aşuremiz tamamen piştiğinde size ne kadar su kullandığımı belirteceğim arkadaşlar. İlk başta 6 litre kullandığım şu anda 1,5 litre daha ekledim. Ve kaynatma işlemine devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi suyundan ve buğdayından böyle birkaç kepçe alarak blenderdan geçireceğim. Hafif bir bozamsı bir kıvama getirdikten sonra tekrardan tencereme ilave edeceğim. Evet, blenderdan geçirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif bir bozamsı kıvama geldi. Bunu tekrardan tencereme ekliyorum. Kıvamının daha güzel olması için. Tekrardan karıştırıyorum arkadaşlar. Kaynatmaya devam ediyorum. Fakat bu arada yine aşuremiz koyulaştı. Ben tekrar 1,5 litre daha sıcak suyu ilave ediyorum. Ve ara ara yine karıştırarak aşuremizin buğdayının tamamen pişmesini sağlayacağım. 8-10 adet karanfili ıslatmıştım sıcak suyla. Biraz beklettikten sonra karanfillerini alıyorum ve suyunu ilave ediyorum aşuremize aroma vermesi açısından. İçine atmıyorum arkadaşlar ben karanfilleri. Şimdi ise aşuremize beyazlık vermesi açısından bir su bardağı kadar da sütümü ilave ediyorum. Şimdi haşladığım fasulye ve nohutları tencereme ilave ediyorum. Suyumuz bayağı bir eksildi. Tekrar 1,5 litre daha ekliyorum. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Sık sık karıştıralım arkadaşlar kepçemizle. Dibi tutmasın aşuremizin. Bu aşamada bir çay bardağı kadar da yıkanmış pirinç ilave ediyorum. Pirinci ilave ettikten sonra tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. 2-3 dakika sonra sıcak suda beklettiğim üzümlerimi ilave ediyorum. Kuru kayısılarımı da dörde bölerek sıcak suda bekletmiştim arkadaşlar. Şimdi onları da ilave ettim. Aroma versin diye bir çay bardağı kadar da portakal suyunu ilave ettim. Haşlayarak acı suyunu çıkardığım portakal ve limon kabuklarını tekrardan soğuk suyla yıkayıp tekrardan sıktıktan sonra suyunu arkadaşlar onu da yine aşureme aroma vermesi için ilave ediyorum. 1-2 dakika kaynattıktan sonra yine sıcak suda bekletmiş olduğum kuş üzümlerini de ilave ettim. Şimdi bir tatlı kaşığına yakın tuzumu da ilave ediyorum. Aşuremizin tadını dengelemesi için.
Bir yemek kaşığı da bal ilave ediyorum. Arıların binbir çiçekten topladığı özleri şifa niyetine aşuremize vermesi adına 5 dakika sonra doğramış olduğum yine incirlerimi ilave ediyorum. Bu arada karıştırmaya devam edelim. Şeker ilavesini yapıyorum arkadaşlar. İlk etapta 1 kilo kadar şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra tat kontrolü yaparak tekrardan ekleyip eklemeyeceğime karar vereceğim. Şeker bana biraz az geldi arkadaşlar. Şimdi 1 kilogram daha şeker ilave ederek karıştırmaya devam edeceğim. Şekerimiz eridikten sonra 1 su bardağı kadar fıstık ilave edeceğim arkadaşlar. Abartmayalım daha fazla. Daha sonra 1 su bardağı kadar da fındık ilave ediyorum. Eğer aşure içinde fındık ve fıstığı sevmiyorsanız süslemesinde kullanabilirsiniz üzerine. Ve son olarak 4 yemek kaşığı da gül suyu ilave ediyorum. Aşurem gayet güzel koyulaştı arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakikada kaynatacağım ve ocağımın altını kapatacağım. Daha sonra kenara aldığım aşuremi üzerinin kabuklanmaması için ara ara karıştırarak soğutacağım arkadaşlar. Aşuremiz bayağı bir soğudu. Kıvamı ve koyuluğu da gayet güzel oldu. Artık kaselerime doldurma işlemine başlayabilirim. Arkadaşlar benim aşurem toplam 2 saatte pişti ve 9,5 litre kadar da su kullandım. Birazdan son dokunuş olarak aşuremi süsleyeceğim. Aşurede kullandığım bütün malzemeler videomun açıklama kısmında mevcuttur. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.